Yepyeni bir tarif videosu ile hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özellikle de çay saatlerinize çok yakışacağını düşündüğüm meyve dolgulu çok lezzetli kurabiyeler hazırlıyoruz. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle belirtmek isterim ki şu anda yaz mevsimindeyiz ve en çok sevilen ve bulunan meyvelerden birisi de şeftali. O yüzden ben şeftali ile hazırlamayı tercih ettim. Sizlerin sevdiğiniz farklı bir meyveler varsa mesela kayısı, çilek gibi onlarla da deneyebilirsiniz. Hatta kış aylarındaysak isteğe bağlı elmayla da yapılabilir. Ben öncelikle meyvelerin kabuklarını ince bir şekilde soyup ardından küçük küp küp yani kareler şeklinde doğradım. Hazır ettikten sonra uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerlerine bir çay bardağı kadar toz şeker ilavesi yaptıktan sonra hazır olan meyveleri hemen hızlıca ocağa yerleştirdim. Kapağını kapattıktan sonra bu şekilde orta ateşte kendi suyunu salıp pişmesini bekledim. Ortalama 3-4 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Kapağını açtıktan sonra 1-2 dakika daha pişirerek hemen hızlıca bağlamak için nişastalı suyunu hazırlayalım. 1/3 su bardağı ortalama 70-80 mililitre kadar soğuk su aldım. İçerisine bir dolu dolu tatlı kaşığı kadar buğday nişastası ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra nişastalı suyu hazırladığım meyveli sosun üzerine ekleyip sosu bağladım. Birkaç dakika pişirdikten sonra hemen hızlıca kıvamını almaya başlayacaktır. Sıcak haliyle kıvamı bu şekilde, soğuduktan sonra bir tık daha katılaşmaya başlar. Hemen hazırladığım sosu soğumaya bırakıp geçtim artık hamuru hazırlamaya. Hamur için 2 adet yumurta, 1 çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket toz vanilin, 125 gram kadar da oda ısısında yumuşamış tuzsuz tereyağı kullandım. Tüm bu malzemeleri bir araya getirdikten sonra güzel bir kıvam alıncaya kadar spatula ile çırptım. Ardından azar azar kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. Her zaman olduğu gibi klasik 200 mililitrelik su bardağı ile ölçerek ekledim. Toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Kontrollü olmakta fayda var. Hamurumuz ne çok sert ne de çok fazla yumuşak bir hamur olmamalı. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahın üzerine aldım. Kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam ettim. Özellikle tereyağlı hamurlar çok da fazla yoğrulmaya gelmez. Çok fazla yoğurmayın. Sadece kıvam alsın yeterli olacaktır. Hemen hızlıca bir hamur kartı yardımıyla küçük eşit parçalar halinde kestim. Ardından elimle tekrardan eşitleyerek ortalama bir ceviz boyutunda bezeler yapıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için açarken de bezeleri hazırlarken de ben un kullanmadım. Un kullanmamakta özellikle fayda var ki daha sonrasında hamuru birbirine güzelce yapıştırabilelim. Dolgulu bir hamur olduğu için bu çok önemli. O yüzden mümkünse sizler de kullanmayın. Hamuru yuvarlak ortalama bir çay tabağı boyutunda açtıktan sonra orta kısmına, yani özellikle baş kısmına 1 yemek kaşığı kadar içlik yerleştirip ardından klasik dürüm şeklinde katladım. Uç kısımlarını ise hafif birbirine yapıştırmayı ihmal etmeyelim ki daha sonrasında pişerken içlikleri çıkmasın. Ve bu şekilde hamurların tamamına şekil vermeye devam ediyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Destekleriniz benim için gerçekten çok çok önemli. Hazırladığım bezelerin tamamına şekil verip hazırladıktan sonra yine aynı şekilde hazırlamak sözünü biraz fazla kullandım ama kusuruma bakmayın. Tamamını hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içerisine aralıklı olacak şekilde yerleştirdim.
Ardından önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Üzerlerini çok fazla kızartmadan hafif sarı olacak şekilde bıraktım. Dilerseniz bir tık daha pişirebilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize uyarlayabilirsiniz. Zaten hızlıca pişecektir. Yine de fırından fırına pişme süresi değişeceğinden kontrollü davranmayı unutmayalım. Fırından çıkartıp ilk sıcaklığı geçtikten, hatta biraz soğuduktan sonra üzerlerine bolca pudra şekeri serpiştirdim ve artık servise hazır hale geldiler. Oldukça lezzetli, hoş görünümlü, çok güzel bir kurabiye oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Bir sonraki video tariflerim için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Tekrardan yeni bir videolu tarifte görüşmek üzere.